Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere soğuk havalarda içinizi ısıtacak şifa deposu lezzetli mi lezzetli, aynı zamanda da çok doyurucu bir çorba tarifi vereceğim. Tarifimize geçmeden önce beni nerelerden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Öncelikle 2 parça tavuk but etini uygun bir tencerenin içerisine alıp üzerine 1 tane soğan, 2 diş sarımsak, 2 tane de defne yaprağı ilavesi yaparak üzerini geçinceye kadar su ekleyelim. Dilerseniz tavuk but eti yerine tavuğun diğer parçalarını yani kısımlarını kullanabilir veya tavuklu yapmak istemezseniz, yani tavuk suylu bir çorba yapmak istemezseniz onun yerine normal kemikli et de kullanabilirsiniz. Tenceremizin kapağını kapatıp orta ateşte en az 45-50 dakika kadar tamamen parçalanmaya başlayıncaya kadar pişirelim. Üzerindeki deriler bu şekilde ayrılıncaya kadar pişiriyorum ben genellikle. Ne kadar güzel pişerse çorbanız da bir o kadar lezzetli olur. Şimdi suyun içerisinden alıp soğumaya bırakalım. Zamanınız varsa eğer, yani uzunca bir zamanınız varsa suyun içerisinde de bekletebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi geçelim sebzelerimizi hazırlamaya. Öncelikle 2 adet havucun kabuklarını ince bir şekilde soyduktan sonra rendenin iri gözünden geçirelim. Eğer rendelemek istemezseniz minik doğrayabilirsiniz. Ardından 1 adet kapya biberinin öncelikle çekirdeklerini çıkartıp daha sonra yarısını minnak doğrayalım. Bu şu anda mevsimi olduğu için kapya biberi rahatlıkla bulabiliyoruz, kullanabiliyoruz. Ama eğer kış aylarındaysanız, kapya biber kullanamıyorsanız kullanmayabilirsiniz. Çok zorunlu değil ama elinizde varsa mutlaka kullanın. Çünkü farklı ve çok güzel bir lezzet katacaktır. Yarısını minik doğradım. Eğer isterseniz dişe gelmesin, yani benim çorbamda çok dişe gelen bir şey olmasın derseniz onu da rendenin iri gözünden geçirebilirsiniz. Ve biberlerimiz de artık hazır olduğuna göre geçelim tavuk etlerimizi hazırlamaya. Önceden tabii haşladık. Tamamen soğumasını bekledik. Şimdi üzerindeki derili kısmını ayıralım. Dilerseniz haşlamadan önce de derisini çıkartıp o şekilde pişirebilirsiniz. Ama suyuna ekstra bir lezzet ve hafif bir yağlılık kattığından ben genellikle önce pişirip daha sonra ayırmayı tercih ediyorum. Şimdi etlerini bu şekilde ayıralım. Eğer içerisindeki sinirler, damarlı kısımlar varsa, yani siyah kısımlar varsa onları da elimizle çekip çıkartalım ki çorbamızın kalitesini düşürmesin. Yani içerisinde kötü görünmesin. Etlerini ayırdıktan sonra da elimizle didikleyerek küçük parçalar haline getirelim. Yine de uzun ve daha görüntüsüz, yani güzel olmayan kısımları kalırsa onları da bıçakla veya makasla doğrayabilirsiniz. Artık geçelim çorbamızı hazırlamaya. Bunun için 1 dolu yemek kaşığı kadar tereyağını uygun bir tencerenin içerisine alıp erimesini bekleyelim ve ardından üzerine 1 dolu yemek kaşığı kadar un ilavesi yaparak unun kokusu çıkıncaya kadar kavuralım. Bu işlem çok hızlı olduğundan kesinlikle karıştırmayı bırakmayalım. Ortalama 20 saniye kadar karıştırdıktan sonra artık kokusu çıkmaya başlayacaktır. Şimdi rendelemiş olduğumuz havuçları üzerine ilave edip birkaç kez şöyle çevirelim. Havuçları 1-2 dakika kadar kavurduktan sonra üzerine doğramış olduğumuz kapya biberleri ekleyip aynı şekilde pişirmeye devam edelim. Bu kavurma aşamaları çorbamıza çok güzel bir lezzet katacağından kesinlikle bu aşamayı atlamamanızı tavsiye ediyorum. Ardından tavuk etlerini de ekledim ve aynı şekilde kavurmaya devam ettim. Biraz hızlı gösteriyorum ama bu aşamalarda çok hızlı geçmedim. Yani 2-3 dakika arayla yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani sebzeleri eklemenizi tavsiye ediyorum. Tekrardan tencerenin kapağını kapatıp hafiften yumuşamasını bekledikten sonra üzerine başta kaynatmış olduğumuz tavuk etlerinin suyunu ekleyelim. Tavuk etlerimizin suyunda herhangi bir şey yoktu. Yani başta kaynamaya başladığında üzerinde köpüklenme olmuştu. Ben onları aldığım için tekrardan süzgeçten geçirmedim. Eğer gerekirse sizler mutlaka süzgeçten geçirtip o şekilde ilave ediniz. Bu arada suyu az gelirse üzerine 1 litreye kadar kaynatılmış su ekleyebilirsiniz. Şimdi tenceremizin kapağını kapatıp kaynamasını bekleyelim.
Ve çorbamız kaynamaya başladığında öncelikle üzerine baharatlarımızı ekleyelim. Ben baharat olarak sadece tuz, toz karabiber ve zerdeçal kullandım. Eğer sevdiğiniz, yakıştırdığınız farklı baharatlar varsa onları da ekleyebilirsiniz. Ve sadece yarım çay bardağı kadar da tel şehriye ilavesi yapıp güzelce karıştıralım. Eğer tel şehriye kullanmak istemezseniz arpa şehriyeli olarak hazırlayabilirsiniz. Veya eğer varsa elinizde mutlaka ev yapımı erişte kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle bu tarife çok yakışacaktır. Şehriyelerle birlikte de pişmeye devam ederken üzerine bir tutam kadar ince kıyılmış maydanozumuzu hazırlayalım. Eğer maydanoz yoksa onun yerine dereotu kullanabilirsiniz. Bu tarife özellikle çok yakışacaktır. Ortalama 7-8 dakika kadar kaynadı. Gördüğünüz gibi kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Verdiğim ölçülere uyarsanız kesinlikle tutacaktır ve de çok lezzetli ve güzel bir çorba elde etmiş olacaksınız. Son olarak maydanozlarımızı da ekledim ve ocağın altını kapattım. Artık çorbamız servise hazırdır. Özellikle de mevsim geçişlerinde kendinizi hasta hissettiğiniz zamanlarda hazırlayıp afiyetle tüketebileceğiniz gerçekten çok lezzetli bir çorba. Hatta bu çorba olduğunda ben genellikle yanında farklı bir yemek asla aramam. O kadar lezzetli ve güzel. Tarifime ve kendime bu tarif için güveniyorum. Mutlaka hazırlayıp denemenizi tavsiye ediyorum. Servis etmeden önce üzerine birkaç damla da limon suyu sıkarsanız lezzetine lezzet katmış olursunuz. Eğer denerseniz denedikten sonra deneyimlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın ki deneyecek olan arkadaşlarımıza da fikir olsun. Tarifimi beğendiyseniz beğeni bırakabilir, yorum yazabilir, kaydedebilir ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak paylaşabilirsiniz. Yepyeni videolu tariflerimden haberdar olmak için ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli olacaktır. Hiç hastalanmadığınız çok güzel bir kış ayları geçirmeniz dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.